Mutfakta Hayat'tan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle tamamen doğal süzme yoğurt yapıyoruz. Ne hazır maya kullanıyorum ne de katkı maddesi. Yoğun kıvamlı, tam lezzetinde bir süzme yoğurt olacak arkadaşlar. Malzemelerimiz köy sütümüz var. Evde yapılmış nohut mayamız var. Nohut mayası olmayan normal maya da kullanabilir. Himalaya kristal sofralık kaya tuzumuz var. Ocağımın altını yaktım arkadaşlar. Şöyle mis kokulu köyden taptaze sütlerimiz de gelmişti. Hemen öncelikle tenceremize yoğurdumuzu yapmadan önce sütümüzü alıyorum. Sütümüz de taptaze, sıcacık arkadaşlar. Daha yeni sağılmış. Tüm sütümüzü güzelce tenceremize aldıktan sonra ilk aşamamız iyice kaynatacağım. Evet, tenceremize güzelce tüm sütümüzü aldım. Tam 15 kilo arkadaşlar ve güzelce kaynamasını bekliyorum. Sütümüz kaynadı. 5 dakikaya yakın arkadaşlar güzelce kaynattım. İsteyen 15-20 dakikada şöyle savura savura kaynatabilir. Yoğurdumuzun daha katı olmasını istiyorsak eğer, ben böyle bir şey yapmayacağım. Ve sütümüzün soğumasını bekliyorum. Sütümüzü gittim geldim karıştırdım, gittim geldim karıştırdım. Yağının içerisinde olmasını istiyorum. Üzerine kabuk bağlatmadım. Tereyağı içerisinde kaldı. Daha güzel bir süzme yoğurt elde etmiş olacağız. 45-42 derece olacak arkadaşlar. Ayrıca eskiden annelerimiz parmaklarıyla da güzelce serçe parmağıyla 6-7 saniye dayandıktan sonra güzelce mayalayabiliriz. Ayrıca kendi yapmış olduğum yoğurt mayası arkadaşlar. Dolapta muhafaza ediyorum, buzdolabında. Üzerine süt aldım. Çalkalayıp güzelce nohut mayasıyla yoğurdumuzu mayalıyorum. Tekrar kapağını kapatıp bidonumuzun nohut mayasını da buzdolabına alıp muhafaza ediyorum arkadaşlar. Hemen şöyle üzerine yarımı kapatacağım. Şuradan biraz hava almasını sağlamak istiyorum. Sofra beziyle, temiz bir sofra beziyle de üzerini örteceğim. Şu şekilde. Şuradan da hava almasını sağlıyorum. Artı kenarını da güzelce kapatıyorum. Bu ara havalar sıcak olduğu için çok fazla üzerini kapatmayacağım. Hemen şöyle hafif bir battaniye, tekrar üzerine bir battaniye ile yoğurdumuzun mayalanmasını bekliyorum. Yoğurdumuzu bir gün boyunca güzelce dolapta beklettim. İyice soğumasını sağladım. Katılaştı arkadaşlar. Nohut mayasıyla mayalanmıştık. Evet, şöyle göstereyim size, kalıp gibi oldu. Orta kısmından da çocuklar yemişler. Resmen bereketi artmış arkadaşlar diyebilirim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok da güzel oldu. Tadı da çok lezzetli. Nohut mayasıyla yaptığım için tatlı oldu arkadaşlar. Hemen kabıma alıp geliyorum süzmek için. Evet. Şöyle tenceremi aldım. Üzerine süzgeç koydum arkadaşlar. Hemen şöyle bezimi de üzerine alıyorum. Bu dikiş kısmını ters tarafa getireceğim. Öyle bir bez ayarladım, diktim arkadaşlar. Süzme yoğurdumu yapabilmek için ve içerisine yoğurdumu alıyorum. Eşimden bu arada yardım istedim. Bezimi tutuyor. Ben de o arada yoğurdumu içerisine alacağım. Bu arada hepsini süzmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle yarısını süzmek istiyorum. Bir yarısı da kalsın. Hemen üzerine hafif bir şekilde bezimi şöyle döndürüp kapatıp ilk başta kendi kendine süzmesini sağlayacağım birkaç saat. Daha sonra üzerine bir ağırlık koyacağım arkadaşlar. Bu tencereye su ilave edip o şekilde de üzerine alabiliriz. Bir bidonda doldurup suyla güzelce üzerine alabiliriz. O şekilde de süzebiliriz. Ya da şöyle yüksek bir yere asıp suyunun süzülmesini sağlayabiliriz. Ve hemen süzmeye
bırakıyorum. Süzme yoğurdumuz güzelce süzülmüş oldu. Bu taban kısmındaki suyu da ekmeklerde artı içilebilir arkadaşlar. Şöyle bezimizin içerisindeki süzme yoğurdumuzu göstereyim. Katılaştı, resmen bir peynir kıvamında olmuş diyebilirim. Süzme peynir kıvamında. Hemen bunu ayrı bir kaba alıyorum. Evet, şöyle güzelce ayrı bir kaba ters çeviriyorum arkadaşlar. Hemen üzerine Himalaya kristal sofralık kaya tuzundan şöyle güzelce ilave ediyorum. Hem eşkimesini önlüyor hem de çok güzel tadı oluyor arkadaşlar süzme yoğurdumuzun. Ve iyice şu şekilde tuzu süzme yoğurdumuza yedireceğim. Görmüş olduğunuz gibi dondurma gibi oldu resmen. Çok da güzel, inanın arkadaşlar. Evde süzme yoğurt yapmak bu kadar kolay. Evet, süzme yoğurdumuzu, tarifimizi servis aldım. Eğer sizler de katkısız doğal sağlıklı süzme yoğurt tüketmek istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Tarif hoşunuza gittiyse beğeni artı abone desteği de yine beni çok mutlu eder. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın.